Merhabalar. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda dikkat, planlama ve dürtü kontrolünden sorumlu olan kimyasal haberciler normalden az ya da dengesiz salgılanabilir. İşte bu noktada spor devreye girmektedir. Peki spor beyinde ne yapar? Çocuğunuz koştuğunda, top oynadığında ya da yüzdüğünde beyinde şu olur. Fiziksel egzersiz, dopamin ve norepinefrin nörotransmitterlerinin salgısını arttırarak uyarıcı ilaçlara benzer fizyolojik bir etki yaratır. Yani spor bir anlamda eksik olan kimyasalları doğal yoldan sağlar. Bunun yanı sıra egzersiz, prefrontal kortekse yani beynin yönetici merkezi diyeceğimiz planlama ve dürtü kontrolünden sorumlu bölgeye giden kan akışını arttırır. DB'li çocuklarda bu bölgenin gelişimi gecikmeli seyreder. Dopamin buradaki dikkatsizliği, verimsiz yürütücü işlevi ve motor aktiviteyi düzenleme güçlüğünü doğrudan etkiler. Spor ise bu bölgeyi hem kimyasal hem de yapısal olarak destekliyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. DB'li bir çocuğun beynine ilaç bir tür dışarıdan müdahale gibi, spor ise beynin kendi kendini düzenleme kapasitesini güçlendiren bir egzersizdir. İkisi birbirinin yerine geçmez. Ama spor güçlü bir tamamlayıcıdır. Somut olarak peki ne değişiyor? 4 temel kazanımı var. Birincisi, dikkat ve odaklanma artar. Fiziksel aktivitenin dikkatsizlik belirtilerini anlamlı biçimde azalttığı ve bilişsel süreçler üzerinde olumlu etki yarattığı araştırmalarca ortaya konmuştur. Özellikle egzersizin hemen ardından gelen ilk 30-60 dakikalık süreçte dikkat kapasitesinin belirgin bir biçimde arttığı gözlemleniyor. Bu yüzden bazı aileler çocukların ödevlerini spor sonrasına bırakmayı tercih ediyor ve aslında bize gelen dönütlerde de işe yaradığını gözlemliyoruz. İkincisi, dürtü kontrolü güçlenir. DB'li çocukların en çok zorlandığı şeylerden biri kendi kendilerine "dur, bir dakika bekle" diyebilmek gibi ortama ve duruma göre anlık tepki gerektiren sporlar, açık beceri sporları gibi yani futbol, basketbol gibi ortama ve duruma göre anlık tepki gerektiren sporlar dürtü kontrolü üzerinde en güçlü etkiyi yaratan egzersiz türü olarak öne çıkmaktadır. Bu sporlar çocuğu hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorluyor. Hamle yap ama doğru anda yap demeyi öğretiyor. Üçüncüsü, çalışma belleği ve öğrenme kapasitesi gelişir. Hem anlık yapılan egzersizin hem uzun süreli düzenli fiziksel aktivitenin inhibisyon ve çalışma belleği üzerinde anlamlı faydalar sağladığı bilimsel çalışmalarda da doğrulanmıştır. Çalışma belleği bir matematik sorusunu çözerken ilk adımı aklında tutabilmek, öğretmenin verdiği yönergeyi takip edebilmek gibi günlük akademik becerinin temelidir aslında. Dördüncüsü, duygu düzenleme kolaylaşır ve sosyal uyum artar. DB'li çocuklar çoğu zaman duygusal iniş çıkışlar yaşarlar. Küçük bir engel büyük bir patlamaya dönüşebilir. Fiziksel egzersizin duygusal düzenlemeyi desteklediği, depresyon ve anksiyeteyi azalttığı, bunun da sosyal uyumu ve akranlarla ilişkileri olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir. Takım sporları bu açıdan çift katlı bir fayda sunuyor. Hem beynin kimyasını düzenliyor hem de sosyal beceri pratiği yapma ortamı sağlıyor. Peki hangi sporu seçmeliyiz? Her hareket faydalıdır ama araştırmalar bize bu konuda bazı ipuçları veriyor. Futbol, basketbol gibi açık beceri sporları dürtü kontrolü ve yürütücü işlevler için özellikle etkili. Çünkü bu sporlar çocuğu sürekli düşünmeye, tepki vermeye, kendini frenlemeye zorluyor. Yoga ve tai chi gibi zihinsel egzersizlerse kaygıyı azaltmada ve dikkat stabilitesini güçlendirmede etkili bulunmuş. Özellikle hem DB'si olan hem de yoğun kaygısı olan çocuklarda güzel seçenek. Yüzme, bisiklet, koşu gibi aerobik sporlarsa genel dikkat ve çalışma belleği üzerinde tutarlı olumlu etki gösteriyor. En iyi spor hangisi? Çocuğunuzun sevdiği spor en iyi spordur. Çünkü düzenlilik olmadan hiçbir sporun etkisi de kalıcı olmuyor. Ama çocuğum spor yapmak istemiyor diyorsanız bu çok yaygın bir sorun. Özellikle DB'li çocuklar çoğu zaman heyecanlı başlıyorlar yeni bir işe ama bir süre sonra bırakıyorlar. Bunu bir kişilik meselesi olarak değil, DB'nin bir parçası olarak görmek gerekiyor. Bu konuda birkaç pratik öneri sunmak istiyorum şimdi sizlere. Öncelikle baskı değil, keşif olanağı sunulmalı.
Farklı sporları denemesine izin verilmeli çocuğun ve ısrar etmeden gerçekleştirilmeli bu. Kısa süreli hedefler koymak, bir ay dene gibi, 2 hafta dene gibi, mümkünse birlikte yapmak. Çocuklar ebeveynleriyle aktif olmayı seviyorlar ve küçük ilerlemeleri kutlamak. Bugün antrenmanını tam olarak tamamladım demek DB'li çocuk için inanılmaz güçlü bir motivasyon kaynağı aslında. Fiziksel aktivitenin dikkatsizliği ve hiperaktiviteyi anlamlı bir biçimde azalttığı, duygusal davranışsal sorunları da olumlu yönde etkilediği artık güçlü bir bilimsel veri haline gelmiş durumda. Spor bir mucize ilaç değil, ilacın ya da terapinin de yerini tutmuyor ama düzenli hareket beyni besliyor, kimyasalları dengeliyor ve çocuğunuza günde en az bir kez ben başarabiliyorum hissi yaşatıyor. Bu hissi aslında birçok şeyin de başlangıcı. Teşekkürler.